Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do. Viyana'dan herkese selamlar. Selam ben. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizi Viyana'nın belediye binası olarak bilinen Rathaus Meydanı'na götürüyorum. Senenin farklı zaman dilimlerinde bu hemen arkamda görmüş olduğunuz Rathaus Meydanı'nda çeşitli böyle farklı aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Şu anda Temmuz ve Ağustos aylarında burada Viyana Film Festivali var. O yüzden de bu film festivalini gezmeye geldik. Bugün hep beraber gezelim. Hemen sağ ve sol tarafta böyle farklı dünya mutfaklarından yiyecek satılan yerler var. Oraları birazdan göstereceğim. Önce şöyle geniş açıdan biraz bir çekeyim. Bugün cuma bu arada. İnsanlar iş çıkışında buraya gelip işte bir şeyler atıştırıyorlar, bir şeyler yiyip içiyorlar. Sosyalleşiyorlar. Güzel bir etkinlik oluyor açıkçası burası. Doğru ilerledik. Hemen sahnenin, yani bu film festivalinin sergilendiği sahnenin ön kısmına doğru geldik. Bu Rathaus Meydanı tam böyle merkez Viyana'da olduğu için Viyana'daki tüm aktiviteler, yani yaz, kış, ne zaman olursa olsun tüm aktiviteler bu Rathaus Meydanı'nda gerçekleşiyor. Yani burası gerçekten çok ünlü bir meydan. Bunun da sebebi dediğim gibi tam ring üzerinde olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Çok merkezi bir yer. Mesela kış aylarında, işte Kasım-Aralık ayları gibi buraya Noel marketleri kuruyorlar. Christmas marketi dedikleri. Hemen sonrasında böyle kocaman bir alana buz pateni sahası yapıyorlar. Ve insanlar 2 ay boyunca her gün buz pateni kaymaya geliyorlar buraya. Bir tane buz pateni yaptığım zamandan bir videom var hatta. Belki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de hemen şurada bir yerde çıkıyor olması gerekiyor. Ona da bakabilirsiniz. Hani buranın nasıl bir hale bürünmüş olduğunu oradan görebilirsiniz. Hemen buz pateninin sonrasında bahar aylarında Paskalya marketleri kuruyorlar. Paskalya marketlerinin sonrasında da Viyana Eğlence Haftası başladığı için yine buraya konser alanı kuruyorlar. Yani dediğim gibi burası çok faal, çok aktif bir yer. O yüzden de insanlar buraya her gün gelip ücretsiz şekilde farklı değişik gösterileri izliyorlar. Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz bu aktivitenin ismi, yani konusu Viyana Film Festivali. 2 ay boyunca, yani 65 gün diyebiliyorum. 65 gün boyunca her gün farklı gösteriler, etkinlikler bu sahnede yer alıyor. Mesela cuma günleri sadece çocuklar için bir opera olduğunu okudum programda. Cumartesi günleri caz programı, işte perşembe gününe geri dönecek olursak okuduğuma göre, yani programdan okuduğuma göre başladı sanırım. Mesela perşembe günleri iş çıkış konsepti yapmışlar ve o programın adı altında bir şey sunmaya başlamışlar. Umarım sesim geliyordur şu anda çünkü gösteri başladı. Ben de burada yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Etrafımdaki insanlar inşallah bana saydırmıyorlardır. Bunun gibi opera, konser, film, bu tarz şeyler burada yayınlanıyor. Bugün de buradayız. Böyle birazcık etrafı size göstermek istedim.
oradaki gösteri ya da işte film izlemeye tabii ki geliyorlar. Ama bence asıl maksat insanların buraya gelip işte bir şeyler yiyip içmesi ve bu sayede işte birbirleriyle etkileşim sağlaması. Hani daha çok yapılan şey yani hem öncesinde yani etkinliğin öncesinde ya da sonrasında buralarda genelde işte yiyip içip takılmak, biraz böyle etkileşim oluyor, sosyalleşiyorlar bence bu sayede. Birçok farklı ülkenin mutfağı var burada. Şimdi onları göstereceğim size. Yani Yunan'ından tutun Meksika'sına, Vietnam'ına, Avusturya'sına farklı lezzetler bulmanız mümkün. Hemen şu köşedeki stand kocaman bir bira standı. Ottokringa Avusturya'da çok meşhur ve sevilen bir bira türü. Hemen ön kısma Brezilyalıları koymuşlar. Bu Avusturyalıların simidi olan Brezilyalıları. Burası böyle Avusturya mutfağı diyor. Hemen köşedekinin ne olduğunu... Neyse ortada spragımız. Hemen şurada Vietnam mutfağını görüyorsunuz. Uzun bir ilgi ve sıra şeylerin... Ay konuşamadım bir anda. Burası neresi? Burası deniz ürünleri satan bir yer. Herhalde belli bir ülke belirtmemişler burada. Ama çalışanların hepsi gördüğünüz gibi böyle işte gemideki tayfa şeklinde giyinmiş herkes. Önde uzun bir sıra var. Ve böyle yengeçten tutun hani tüm balık çeşitlerini satıyorlar. Orası iyiydi yani, kokular inanılmaz güzel. Hemen bu kısımda yine Schnitzel yazıyor zaten gördüğünüz gibi, Avusturya mutfağı. Bu da böyle sıra zaten. Yine burası da uzak doğu yemeklerinin olduğu yer. Evet, burası da Avustralya mekanı. Avustralya yemeklerinin satıldığı yer. Ama abilerin kafasındaki şapkalarla bana biraz daha Meksika mekanını andırdı. İçecek yerlerinden fiş alıyorsunuz. Ve aldığınız fişi yemek yerlerine götürüp oradan yemeğinizi alıyorsunuz. Yani sizin için hazırlıyorlar. Orada Coca-Cola çok değişik bir konsept yapmış. Yani şişeleri çok güzel bir dekor yapmış. Çok beğendim şu anda. Güzel gözüküyor. Burası sanırım sadeli içecek ve cips mekanıydı. Evet, buralarda yine fast food yani sokak yemeklerinin, lezzetlerinin olduğu yerler. Hemen şu sağ tarafta görmüş olduğunuz kısımda böyle İtalyanların ünlü bir içeceği var, Aperol. Zaten hemen şurada koskocaman sarı şekilde yazıyor. Buranın herhalde alanı. Genelde insanların elinde evet Aperol var. Biraz daha böyle sahil havası vermişler buraya. Havuz koyarak. İnsanlar oturup serinliyorlar. Güzel yani, güzel düşünülmüş bir yer bence. Hemen şu karşı tarafta gördüğünüz yer Hofburg Tiyatrosu. Şimdi sağ taraftaki yemek alanlarına bakalım. Bakalım oralarda neler varmış. Evet. Zaten gördüğünüz gibi hem yemek yapan kişiler hem de yine içecek kısmındaki satıştaki kişiler böyle o yörenin kıyafetlerine göre, tarzına göre giyinmişler. Yani sizi Avusturya'dayken, Viyana'dayken bambaşka bir yerde hissettirebiliyorlar yani. Hemen şu köşede de ne varmış, neymiş burası? Ablalar ne güzel giymişler, ne olduğunu anlamadım. Herhalde yine Avusturya yeri burası, aynen. Genelde Avusturya menüsü var bu tarafta. Güzel giymişler, hoş olmuş. Meksika mekanına geldik şu anda. Meksikalılardan kafalarında bir poterimsi şapka beklerdim. Olmamış. Bu olmamış. Bunlar biraz daha popüler kültüre kaçmışlar. Ama güzel yapmışlar yani. Yani tamam, şapkaları olmamış olabilir. Yani istediğim şapkalar olmamış olabilir. Ama bence mekanın ambiyansı çok güzel olmuş. Beğendim yani. Ve hemen burada tabii ki de
Yunan mutfağına geldik. Ve tabii ki de açık mavi ve beyaz tonlarıyla Yunan mutfağı karşımızda. Hemen işte Akdeniz insanları böyle candan ciğerden oluyorlar yani. Böyle samimi oluyorlar. Hemen arkalarında döner var. Döneri görüyorsunuz. Yani döner her ne kadar bizim olsa da her ne kadar döner bizim olsa da onlar döneri sahiplenmişler ve kendilerinmiş gibi satıyorlar. Neyse. Şu anda sorun çıkarmak istemiyorum. Şu anda evet. Olay çıkarmayacağım. Dua etsinler bana. Video çekiyorum bugün. Burası yine daha çok... Neresi burası? Buranın ne mutfağı olduğunu şu anda algılayamadım ama yine değişik şeylerin, çeşitlerin olduğu yer. Ha tabii knödel var yine burada. Avusturya mutfağına benziyor birazcık. Evet, hemen sağ tarafta Fas mutfağına yaklaşıyoruz. Burada da yine oldukça uzun bir sıra var. Yani ilgi büyük. Neler satıyorlar? Bizim çöp şişten, Adana kebaptan, humustan, yani hemen hemen bizim mutfak kültürümüze çok yakın olan yemeklerden satıyorlar. Evet, kendimize inanılmaz rahat bir yer bulduk. Şu anda gerçekten olabilecek en iyi yerde biz oturuyoruz bence. Yani etrafımızda insanlarla beraber sıkıştırıp oturmak zorunda değiliz. İçeceklerimizi aldık, oturduk. Bir sonraki gösterinin başlamasını bekliyoruz şu anda. Şimdi ben size birazcık buranın ortamından, buranın muhabbetinden bahsedeyim. Şimdi görüntülerden zaten gördüğünüz ya da göreceğiniz gibi birçok farklı ülkenin mutfağı mevcut burada. Yani aslında biraz da şey yapmışlar ya, bence insanları şöyle bir psikolojiye sokmuşlar. Hani tatile gitmeyen insanları ya da Viyana'nın sıcağında Viyana'da olmak zorunda olan insanları sanki böyle bu farklı mutfaklarla, bu farklı ambiyanslarla farklı bir dünyadaymış, farklı bir ülkedeymişçesine hissettiriyorlar. Yani insanlar böyle iş çıkışlarında buraya gelip işte bir akşam Yunan mutfağı, bir akşam Meksika mutfağı o şekilde takılıyorlar. Yani sosyalleşmenin, etkileşimin çok yüksek olduğu bir yer burası. Ve dediğim gibi şehrin göbeğinde, merkezinde hiçbir şey yiyip içmek istemiyorsanız zaten bu film festivali gösterisi, yani bu ekranda size sunulan şeyler zaten ücretsiz. Yani Türkiye'de olsa çekirdeğinizi alın gelin derdim yani buraya. Ama tabii ki burada zaten tribünlerde de yemek yemek, bir şeyler içmek yasak. Şehrin göbeğinde para harcamadan da vakit geçirebileceğiniz güzel bir ortam bence. Temmuz ve Ağustos aylarında burada olacak olanlara gelmelerini tavsiye ederim. Waffle yaptırmaya gidiyorum. Burası benim bu alanda, yani bu film festivali alanında en sevdiğim bölüm. Neden? Çünkü tatlı, neden? Çünkü waffle, neden? Çünkü Nutella ve daha bir sürü şey. Şöyle bir şey aldım. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi buradaki arkadaşlara vereceğim. Onlar da bana yapacaklar.